Evet arkadaşlar, derinliğimizi de kontrol ettikten sonra ekime devam edebiliriz. Burayı neden böyle ektiğimi, bu yönde ektiğimi soracak olursanız arkadaşlar. 20 tamam. Şimdi tartıyoruz. Bakalım bu ayarda kaç kilo dönüme tohum atıyormuş bizim makinemiz arkadaşlar. Buraya koyunlarımızı çıkartacağız. Burada otlasınlar diye. İnşallah tabii tohumumuz güzelce biterse hep birlikte önümüzdeki videolarda burada koyunları yayılırken de izleyebiliriz umarım inşallah. Şimdi burada bir ayar var. Tohum ayarı yazıyor zaten arkadaşlar. Şu an çok yüksekte. Bunu ben bir şöyle 35'e alıp deneyeceğim bakalım. Kaç kilo atacak. Ha Eda, teli de yamulttuk bakın. Şimdi şu an az önce oldu yani. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu arada ben ekipmanla da ilgili size bilgi vereyim. Evet arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte hazırlamış olduğumuz tarlamıza Suzan sorghum otumuzu ekeceğiz arkadaşlar. Mibzeri ben traktörümüzün arkasına taktım az önce. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi gelin hep birlikte mibzerimizin ayarlarını yapalım. Tohumumuzu tartalım ve ekim işlemine başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu arkada görmüş olduğunuz şu tırmık sistemini aşağıya indireceğiz aletimizde. Onun için de buraları açıyoruz şöyle. Tabi düşürmeden. Buraya açtık. Evet tamamdır. Şunu takalım. Bu tırmık arkadaşlar arkadaki yeri hem düzeltiyor hem de açıkta tohum kalmasını engelliyor. Biraz da toprağın basılmasına neden oluyor. Tabi ağır bir alet bu arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk? Şuraya geçiriyorduk. Evet. Şunu sökelim. Bu aslında tek başına olacak bir iş değil ama mecbur tek başımıza yapıyoruz. Başka yardımcı olmadığı için yanımızda. Şimdi şöyle şu şuraya gelecek arkadaşlar. Şunu biz indirelim olmazsa. İlk evvela indi. Burası okey arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da yapalım. Arkadaşlar bu aynı zamanda böyle basamak gibi aletin üzerine çıkmak için de kullandığımız bir şey. O işe yarıyor aynı zamanda. Şurada gördüğünüz gibi basamaklar var. Teller şu an yere değmiyor. Çünkü aleti ben havaya kaldırdım biraz. Şimdi şunu da indirelim. Bir basamak da şurada var. Ekime komple hazır hale gelmiş olsun. Tamamdır. Şimdi kılavuzları, bu sıra başı kılavuzlarının ayarlarını yapacağız. Ben bunları içeriye almıştım sığmadığı için. Şimdi bu nasıl olacaktı? Şuradan onun civatasını alalım. Anahtar da getirmiştim ben onun için. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce sıkacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ki kılavuzlar oynamasın. Benim bu kılavuzları diğer türlü yapmamın sebebi ağırın içerisine, kapalı alana girmemişti. O yüzden ben bunları böyle şey yapmıştım. Bu tamam. Şimdi diğerini de yapalım. Evet, diğeri de burada zaten gevşekmiş. Çekiyoruz onu da şöyle kendimize doğru. Ötekisiyle aynı açıda olsun. Evet. Şimdi ben şunu bir açayım. Bu kol yere inecek mi bakalım bir. Yere inince sağın nasıl duruyor? Süper. Evet, gerçekten süper. Şimdi güzelce bunları tekrar sıkıyoruz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu şimdi arkadaşlar var. Ben bunların jack bağlantılarını yapacağım. Vallahi bunların içi de pislik dolmuş ama şu kaskı kollarını da ayarlayayım ben buradayken aleti ortalayıp. Bakalım ortada mı aletimiz? Çok hafif sağa doğru kayacak.
Şöyle. Bir daha kontrol edelim. Evet, şu an tam ortada. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani alet sağa veya sola kayık değil, traktörün tam ortasında olması lazım. Buna çok dikkat edin. Mikrofona da hala daha alışamadım. Kameradan uzakta olunca sesim duyulmayacakmış gibi geliyor. Biraz yüksek sesle konuşuyorum. Kameradan uzaklaşınca yani. Alışacağız ona da bakalım inşallah. Tamamdır. Şimdi kolları da ayarladık. Şimdi arkadaşlar her şey hazır. Bizim şurada pilot atmak için tepsilerimiz var. Onu almadan önce tabii ilk önce şu şeyleri yere indireceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya dikkatli bakacak olursanız gördünüz mü? Tohum akış yerlerinden aşağıya hazneler indi. Şimdi arkadaşlar bu tepsileri alıyoruz. Öne tohumların akacağı yere koyuyoruz. Biraz sonra göreceksiniz. Tohumlar bu tepsilerin içine akacak. Biz de oradan alıp tohumlarımızı tartacağız arkadaşlar. Ama tabii bütün kış yattığı için leş gibi olmuş. İçleri falan her yere. Şöyle bunu da koyalım. Göstereceğim zaten birazdan da size. Sırada tohumumuzu dökeceğiz. Tohumumuzun adı da şöyle şurada yazıyor. Super Grace Bean sorghum Sudan otu. Şöyle elimde de görecek olursanız bakın göstereyim size. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir tohum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş besmeleyle makinemizin içerisine bunu dökelim. İlk torbayı döktük. Zaten torbalarımız 10'ar kilo arkadaşlar. Şimdi 5 kilo falan atacağım. Nereye kadar? Yeterse artık. Bunu da dökelim. Şimdi eşit yaymaya çalışıyorum ki bütün gözlerden tohumu eşit şekilde atsın arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kapaklarımızı kapatabiliriz. Yok. Bu kapağımız açık kalacak. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce bir kovamızın tohumları içine döküp tartacağımız kovamızın boş ağırlığını alalım. Kaç gram? 365 grammış arkadaşlar kovamız. Şimdi burada bir kol var. Bunu çevirip ben tohumlardan ilk baş biraz döktüreceğim buraya, bakalım akış güzel mi diye, sağlıklı mı diye. Evet, gayet güzel, sağlıklı bir akış var. Şimdi bu böyle kalıyor. Bunları alıp bir içerisine geri boşaltıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu öylesine yaptık. Bir gözler dolsun diye. Şimdi burada bir ayar var. Tohum ayarı yazıyor zaten arkadaşlar. Şu an çok yüksekte. Bunu ben bir şöyle 35'e alıp deneyeceğim bakalım. Kaç kilo atacak. Bunu da şöyle yapıyoruz. Kolu çevireceğiz ama kolu saymıyoruz. Tekerlek tam 20 tur dönecek arkadaşlar. Orada Sibop'tan da onu kontrol edebiliriz. ...20. Tamam. Şimdi tartıyoruz. Bakalım bu ayarda kaç kilo dönüme tohum atıyormuş bizim makinemiz arkadaşlar. Kovanın içine dikkatlice dökeceğiz tohumumuzu yerlere dökmeden. Bunun ayarlaması biraz böyle uzun ve meşakkatli bir iş. Telaşeli bir iş ayarlaması. Ama benim araştırmalarıma göre de en güzel tohumu bu makineler atıyormuş. Yani tam kilo ayarını bu makineler tutturuyormuş arkadaşlar. Şimdi tartalım. 2220 eksi 365 demiştik. Eşittir 1855 çarpanı 11 arkadaşlar. Oo, şu an 20 kilo atıyor. Çok fazla atıyor.
ayarı kısacağız. Ayarı kısacağız arkadaşlar. Şu an çok fazla tohum attı. 35'ten onu şöyle bir 20'ye düşürsek. Bakalım kaç kilo atar. Bir de böyle tartalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir 20 tur daha çevireyim. Siz de oradan tohumun akışını seyredin. Başladım çevirmeye. Evet, 20 tur çevirdik. Şimdi tartacağız. Bakalım, demin 20 küsür kilo gelmişti. Şimdi kaç kilo gelecek? Hep birlikte bir tartalım, görelim. 1445. Evet arkadaşlar, şimdi hala dönüme 11 kilo 700 gram atıyor. Daha da kısacağız arkadaşlar bunu biz. Şu an çok atıyoruz. 845 arkadaşlar. 5 kilo 232 gram atıyor arkadaşlar. Bu 5 kilo. Bir çok az bir şey kısacağım şuradan. Tekrar tartmaya gerek var mı bilmiyorum. Çok az bir şey kısıyorum. Heh, tamam. Şimdi son bir kez teyit etmek amaçlı tekrar ölçümü yapacağım. Ondan sonra ekime başlayabiliriz. Evet, 5100 gram falan atıyor. Bu ayar çok iyi. Bu ayarda ekeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi hep birlikte ekime başlayalım. Evet arkadaşlar, ekmeye başladık. Allah utandırmasın. İnşallah güzelce çıkar tohumlarımız. Evet arkadaşlar, ekimimize devam ediyoruz. Bakın şöyle de size gösterecek olursam gayet güzel bir ekim oluyor. Tohumlar bakın şöyle 1-2 parmak altta. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın göstereyim tekrar. Bulabileceğiz mi? Şu tohum bulma işini de ben pek beceremem oldum olası ama. Şuraya bakalım bir de. Heh, bakın arkadaşlar. Bakın. Burada. Bakın bir tane burada. Yani iyi. Derinlik falan gayet güzel. Evet arkadaşlar, derinliğimizi de kontrol ettikten sonra ekime devam edebiliriz. Burayı neden böyle ektiğimi, bu yönde ektiğimi soracak olursanız arkadaşlar, şimdi mısırı böyle bu tarlaya bu şekilde uzunlamasına ekeceğiz. Bunu bilerek böyle ağıra paralel kısa ekiyorum. Çünkü tohum nerede biterse orada bırakacağım. Onun alt tarafına da mısır ekeceğim için ektiğim alan böyle daha iyi belli olacak. Uzunlamasına eksem nereden döneceğimi tam olarak kestiremeyebilirdim. Ama böyle yana ilerleye kademe gide zaten tohum bittiğinde tamam burada bitti deyip bırakacağız arkadaşlar. Sizce nasıl? Güzel bir ekim oluyor mu? Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtin lütfen. Evet, şimdi kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar kılavuz çizgimizin yönünü değiştiriyoruz. Arkamda gördünüz. Değişti. Şimdi geri gelip tekrar çizgiye gireceğiz. Vallahi yerlerde hafif bir nem var ama nem yeterli olur mu bilmiyorum. Onun için belki sulayabiliriz. Mısırı da ektikten sonra duruma göre bakacağız artık arkadaşlar. Bu arada ben ekipmanla da ilgili size bilgi vereyim. Ekipmanımız Altoyoğlu marka. 2500 santim yani 2,5 metre iş genişliğine sahip. Balta ayak tip hububat mibzerlerinden, diskli değil yani. Ben bunu geçen sene almıştım işte. Yine kılavuz çizgilerimizin yerini değiştirdik. Geçen sene almıştım. Regrası ve buğdayı bununla ektim. Çok memnunum. Bu mibzerlerin bir özelliği, demin tohum kilosunu ayarlarken de bahsetmiştim size ama
Yine bahsedeyim. Sadece kilo ayarlamak biraz vakit alıyor. Deneme yanılma yöntemiyle tartarak hesaplıyorsunuz. Fakat bu böyle bir dezavantajı olduğu gibi şöyle bir avantajı da var arkadaşlar. Bu mibzemle nokta atış kaç kilo ayarladıysanız dönüme, yani nokta atış hiç şaşma olmayacak diyebileceğim seviyede hassas ekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu sadece, bu hassas ekimi sadece işte buğday gibi, sorghum, sudan otu gibi iri tohumlarda değil, yonca gibi, reygras gibi ince ve ekimi daha hassas olan tohumlarda da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yönden çok memnunum. Yine kılavuz çizgimizin yönünü değiştiriyoruz. Ben şimdi biraz size birkaç hızlandırılmış çekim yapayım. Hep birlikte onları izleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce tohumumuzu kontrol ettim. Tohumumuz bayağı azalmış. Ben de onun için şimdi şu tellerin olduğu kısımdaki sınırı bir ektim. Bir de şimdi bu önümüzdeki narların olduğu sınırı ekeceğim arkadaşlar. Çünkü sınırlara geri tam yanaşamıyoruz. Oralarda boşluk kalıyor. Öyle olunca da benim pek hoşuma gitmiyor. En son kalan tohumla da şöyle bir çizgi daha gideriz. Yettiği yere kadar artık arkadaşlar. Şimdi şöyle şu sınırımızı bir ekelim bakalım. Tamam, bu sınır da ekildi. Şimdi hep birlikte bir ne kadar tohum kalmış sıraya girdikten sonra kontrol edelim arkadaşlar. Makinemizi indirelim. Bir hep birlikte kontrol edelim bakalım. Ha Eda, teli de yamulttuk bakın. Şimdi şu an az önce oldu yani. Ağaca çarptık, yamuldu. Neyse düzeldi en azından şöyle yapınca. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım ne kadar tohumumuz kalmış. Evet, görebiliyor musunuz? Az bir tohum kalmış. Herhalde tahmin ediyorum 2 sefer daha gelip gittik mi bu tohum da biter. Haliyle
bu işi de bitirmiş oluruz. Gelin hep birlikte devam edelim arkadaşlar. Buraya koyunlarımızı çıkartacağız. Burada otlasınlar diye. İnşallah tabii tohumumuz güzelce biterse hep birlikte önümüzdeki videolarda burada koyunları yayılırken de izleyebiliriz umarım inşallah. Tohumumuzu bir daha kontrol edelim. Bakalım ne kadar tohum kalmış. Şöyle bakalım. Evet, bitti denilecek seviyede. Burada aynı şekilde. Şimdi ben son bir sıra daha şöyle bu tarafa doğru ekeceğim. Ondan sonra bir de çaprazlama şöyle gidiveririz. İçindeki tohum da bitmiş olur. Yine devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sorghum sudan otumuzu kazasız belasız ektik. Allah'a çok şükür. Şimdi alet çok kirli. Bunun siz de farkındasınız biliyorum. Ama bugün aleti yıkamaya hiç benim vaktim yok. Onun için aletimizi, mibzerimizi şimdilik arkadaşlar buraya çıkaracağız hep beraber. Daha sonra ilerleyen bir günlerde ben müsait olduğumda aletimizi buradan alıp hem yıkayacağım hem de gölge bir yere taşıyacağım. Şimdi aletimizi gelin sökelim. Evet arkadaşlar, sorghum sudan otumuzu tarlamıza ektik güzelce. Çok güzel bir ekim oldu. Umarım düzgün biter. Bizim atalarımızın bir sözü var. Ekici ol, bilici olma demişler. Biz ektik. Elimizden geldiğince, elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde ektik. Umarım güzelce biter. Bu işimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.